Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir portföy tanımaya geldik. Şu an Didimhisar Mahallesi'nde bulunuyoruz. 3+1 ayrı mutfaklı, deniz manzaralı ve geniş teraslı bir dubleks daire göstermeye geldik. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ben sizlere detayları aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle dubleks dairemizin bulunduğu teras bölümünü ve manzarasını biraz sonra sizlere göstereceğim. Terasımız L şeklinde. Oldukça geniş bir terasa sahibiz. Burada tabii şu an açık alan olarak kullanılmakta. Daha sonrasında istenirse tabii özellikle belli bir noktası veya tamamı cam balkon haline getirilebilir. Ki zaten bana sorarsanız buna hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Çünkü salonumuz çok geniş. Özellikle yazlık bir yer aldığınızda ise açık alan olması daha kullanışlı olacaktır. Şimdi dilerseniz terastan karşıya doğru baktığımız manzaramızı sizlere gösterelim. Hemen karşı tarafta gördüğünüz gibi dairemizin teras bölümünden gözüken ve önümüzün kapanmayacağını da bu açıyla izlediğinizde daha net anlayacaksınız. Çünkü zaten çatı yükseltilerinin devamından itibaren deniz manzaramız başlıyor. Önümüzün açık ve ferah olmasını isterseniz ve aynı şekilde bu deniz manzarasına sahip olmak isterseniz bu dubleksi kaçırmamanızı tavsiye ederim. Tabii şu an artık Ekim ayının sonlarındayız, Kasım ayına yaklaştığımız bir dönem içerisindeyiz. Ben şu anki güncel rakamını sizlere bildireyim. Buranın satış rakamı 5.750.000 TL'den pazarlıklı. Evet, tekrar ediyorum, 5.750.000 TL'den pazarlıklı bir şekilde buranın sahibi olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz içeriye doğru geçelim. İç mekan olarak kullanışlılığını sizlere göstermeye çalışalım. Öncelikle salon bölümüne girdiğimiz takdirde oldukça geniş bir salon olduğunu söylemiştim. Şöyle göreceğiniz üzere her iki kapıdan da terasa çıkabildiğimiz bir sol taraftaki kayar kapı ve karşı tarafta direkt açılan bir kapımız yer alıyor. Karşı tarafta TV ünitesi için düşünülmüş olan alan bu şekilde ve gördüğünüz gibi spot aydınlatmalar, led aydınlatmalar içeriği gayet güzel aydınlatmış. Zeminde ise açık gri renkte laminat parke çalışması burada uygulanmış. Ve orta tarafta güzel bir led avizemiz yer alıyor. Ki kapılarımız da zaten şöyle gösterelim, kendine ait bir deseni bulunan lake kaplamalı Amerikan kapılar tercih edilmiş. Dairemiz içerisinde tabii şu an üst katı tanıttığım için biraz çatı eğiminden sizlere bahsedeceğim. Özellikle üst katta bulunan iki odamızda şöyle küçük bir çatı eğimi burada söz konusu. Ama bu tabii içeride gezdiğiniz zaman herhangi bir engel teşkil etmiyor ki zaten kendine ait burada bir de havalandırma penceremiz açılmış. Burayı tabii ihtiyacınıza göre çocuk odası olarak veya depo amaçlı kullanabilirsiniz. Düzeltiyorum, iki oda demiştim. Sağ taraftaki mutfağımızı şu an inceleyeceğiz. Ayrı mutfaklı oluşu özellikle Didim'de yeni bir daire sahibi olacağınız zaman çok dikkat etmeniz gereken özelliklerden bir tanesi. Çünkü genellikle eski yapılarımız ayrı mutfak dizayn edilmiş. Artık yeni yapılaşmada mecburen metrekarelerin küçülmesinden dolayı hep mutfak tezgahını salonda görmeye alışığız. Ve özellikle hemen hemen bu fiyatlara da tabii ki 6,5-7,5 milyon bantlarına da satın alabileceğiniz villalarda bile mutfağı salonda kullanmış oluyorsunuz. Bu aslında konfor açısından ve salonun metrekare kaybı açısından önemli bir özellik. Ayrı mutfaklı olması kullanış açısından oldukça faydalı olacaktır. Mutfak tezgah dolaplarımız gayet yeterli büyüklükte. Örneğin sağ tarafta büyük bir buzdolabı koyabilirsiniz. Yine bulaşık makinenizi şöyle karşı tarafa koyabilirsiniz. Sağ tarafta ankastre ocağınızı, fırınınızı koyabileceğiniz ve aynı zamanda çalışma alanı olarak oldukça büyük olan L tezgahını kullanabiliyorsunuz. Zaten mutfak dolaplarımız gördüğünüz gibi çift renk yapılması da güzel bir renklilik katmış oluyor. Yine düşünülürse burada ayrı bir alan var. Burayı bir gizli dolap veya raflık olarak kullanabilirsiniz. Mutfak malzemelerinizi yerleştirebileceğiniz ekstra dolaplar burada kullanılabilir. Tabii dubleks dairemizde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi ise 2 adet banyo kullanımı. Bu dubleksimizde de yine aynı şey geçerli. Girişten itibaren sol tarafta şöyle altın sarısı detayları da bulunan güzel bir retro tarzda mutfak banyo lavabomuz burada yer alıyor. Tabii burada kullanılan ürünler ise gayet kullanışlı ve kaliteli ürünler burada tercih edilmiş. Çamaşır makinemiz için düşünülen alan ve termosifon balansı için düşünülen alan bu şekilde tasarlanmış. Hemen yan tarafında bir klozeti ve karşı tarafında geniş bir duşakabin alanımız yer alıyor. Tabi binamız yeni olmasından dolayı da kalorifer tesisatı artık bunlar da döşenmiş. Didim'e altyapı olarak doğalgaz geldiği takdirde isterseniz kış aylarında da ısınma ihtiyacı için bunu kullanabiliyorsunuz.
Merdiven boşluklarımız oldukça geniş. Hem yükseklik hem genişlik açısından oldukça faydalı. Ki zaten katlar arasında geçiş yaptığınız takdirde ise ayak aydınlatmaları gayet güzel bir şekilde aydınlatıyor. Şimdi dairemizin giriş kısmına geldik. Tabi buradan bir de apartman merdivenlerini sizlere göstermek istiyorum. Merdiven boşluklarımız bu şekilde. Tabii şu an burada led kullanıldığı için görüntü gidip gelebiliyor bu şekilde. Biz hemen dairemizin içerisine geri girelim. Dairenin içerisine girip çelik kapısını kapattıktan sonra aslında güzel bir antre alanı bizleri karşılıyor. Odalara geçiş yapmadan önce burada hatta bir portmanto ve ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz köşe kenar bu şekilde bırakılmış. Burada çok güzel bir şekilde portmantonuz veya bir puf minder yapılabilir burası için. Montlarınızı asmanız için, ayakkabınızı koymanız için güzel bir dolap burada oldukça faydalı olacaktır. Çelik kapıdan girişten itibaren birinci yatak odasını, daha doğrusu bir taneyi üstte göstermiştik. İkinci yatak odamızı böyle sizlere tarif edelim. Oldukça geniş, burada çok rahat bir şekilde çift kişilik yatak, büyük bir gardırop, bir makyaj masası ve komodinler rahatça yerleştirilebilir. Yine burada da kullanılan renklerimiz açık renkler tercih edilmiş. Pencerelerimiz Fransız balkon olarak imal edilmiş ki güneş ışığından daha çok faydalanabiliyoruz böyle olduğu takdirde. Odalarımız içerisinde laminat parke olduğunu söylemiştim ve ortak alanlarda ise mermer desenli seramik fayanslarımız burada kullanılmakta. Banyosuna girecek olursak banyomuz orta giriş katta da bulunan ikinci banyo kullanım alanımız bu şekilde. Lavaboluğumuz hemen burada. Bir yanında klozetimiz ve karşı tarafta akordeon kapı sayesinde açılan bir duşakabin alanımız yer alıyor. Tabii genellikle villalara kıyaslayacağım bir özelliklerden bahsettiğimde ise giriş katlarda genellikle merdiven boşluğunun altı banyo olarak yapılıyor ve içerisinde duşakabin olmuyor ne yazık ki yükseklikten dolayı. Ama burada her iki katta da hem duşakabin hem tuvalet alanı yer almakta. Evet, bir diğer odamızı incelediğimizde ise şu an dubleks dairemizin sonuncu odasını sizlere gösteriyorum. Az önce göstermiş olduğum odayla aynı cepheye sahip olan, yine burada da Fransız balkon kullanılmış olan ve aydınlığı içeriye çekmiş olan güzel bir yatak odası kullanımı da burada yer alıyor. Burada da tabii yine spot aydınlatmalar, led aydınlatmalar, şöyle gösterelim. Zeminde laminat parkemiz ve lake kaplamalı Amerikan kapılar burada tercih edilmiş. Tabi bu odadan şu anda çelik kapıya doğru baktığımda ise antre bölümünün genişliğini sanıyorum daha net anlamış olacaksınız. Şimdi tekrar teras kısmına doğru geçiş yapalım. Ve son olarak yavaş yavaş videomuzu toplayalım. Özetlemeye geçelim. Evet, üst kata tekrar salon bölümüne doğru geldim. Bahsettiğimiz üzere dairemiz yeni yapılmış bir bina. Tüm evrakları hazır, iskanı alınmış olan, şöyle gösterelim hatta tekrar teras bölümüne doğru çıkalım. İskanı alınmış olan 3+1 ayrı mutfaklı dubleks dairemizi bugün sizlere tanıtmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu mevkide, bu lokasyonda zaten yanımızdaki ve karşımızdaki yapıları gördüğünüzde yeni yapılaşmanın hızlı bir şekilde yükseldiğini buradan net bir şekilde anlayabilirsiniz. Buradan almış olacağınız bir gayrimenkulün ileride size yatırım olarak geri dönmesini isterseniz bu tarz yerleri bence kaçırmamalısınız. Çünkü zaten fiyat bantları artık ciddi bir şekilde yükselişe geçti ve bu fiyatlarda da ederini karşılayacak gayrimenkul bulmamız artık bayağı bir zorlaşıyor. Çünkü genelde artık 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşındaki yapılar için yaklaşık olarak bu rakamlar istenilmekte. Siz bu fiyatlara sıfır ve aynı zamanda cephesi açık, manzaralı bir geniş bir daire sahibi olabilirsiniz. Bu ve buna benzer alternatiflerimizi yine görmek isterseniz hem YouTube kanalımızda hem Instagram hesabımızda Salih Demir Emlak olarak arattığınızda diğer seçeneklerimi de incelemenizi öneririm. Sizlerin de bu şekilde satmak veya kiralamaya vermeyi düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı detaylı bir satış sürecini başlatmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzun artık sonuna geldik. Bir sonraki tanıtım videomda tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.